Binlerce yıl önce tanrılar dünya üzerindeki egemenliklerini ilan ettiler. Büyük felaketlerden sonra bir şekilde ortalıktan kayboldular ya da kaybolduklarına inanıldı. Ancak bazı eski yazıtlar onların bir gün geri döneceğine dair gizemli bir söz bırakmıştı. Bugün dünyanın dört bir yanındaki tapınaklardan, kayıp şehirlerden ve eski efsanelerden gelen sesler ve bilgiler bizlere farklı bir hikaye anlatıyor. Belki de yıllardır unuttuğumuz bir sırrın peşindeyiz. O tanrılar gerçekte ne zaman ve nasıl geri dönecekler? Bu kez tarihin ve mitolojinin karanlık köşelerindeki ışığı keşfetmeye çalışacağız. Ve bu ışık hepimizin bildiğinden ve beklediğinden daha fazla bilgi ve gerçeklik ortaya çıkaracak. Tanrıların dönüşü belki de şimdi başlamak üzere. Hemen ilk soruyla başlayalım. Enlil veya Enki şu an nerede? Enki'yi ele alalım. Sümer mitolojisinde bilgeliği, suyu ve yaratımı simgeleyen önemli bir tanrıdır. Ancak günümüzde Enki'nin sadece bir mitolojik figür olmasının ötesinde aslında daha büyük bir varlık olduğu düşüncesi giderek daha fazla öne çıkmakta. Enki sadece eski uygarlıklarda bir figür değil, aynı zamanda gezegenimizdeki etkileşimde bulunan bir varlık olarak varlığını sürdürüyor olabilir. Buna dair en güçlü argümanlardan biri ise Anunnaki teorileri oluyor. Özellikle Enki'nin insanlıkla olan bağlantısının onun sadece antik bir tanrı olmanın ötesine geçtiğini gösteriyor. Bazı araştırmacılar Enki'nin zamanla başka bir bilinç düzeyine geçtiğini ve aslında yükselmiş varlık olarak evrimleştiğini öne sürüyor. Bu teorilere göre Enki'nin astral düzeyde varlığını sürdürmesi ve insanlıkla ruhsal bir bağ kurması mümkün olabilir. Yani Enki'nin fiziksel olarak kaybolmuş olması onun varlığının bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Bir diğer görüş Enki'nin veya antik tanrıların yıldızlar arası bir varlık olarak hala etkisini sürdürüyor olabileceğidir. Kara Şövalye uydusu gibi kozmik fenomenlerin Enki'nin teknolojiye olan ilgisi ve eski medeniyetlerin kozmik bilgileriyle bağlantılı olması onun bir şekilde uzayda ya da yıldızlar arası bir ortamda varlığını sürdürüyor olabileceği fikrini güçlendiriyor. Belki de Mars'ın ya da Ay'ın arka yüzünde gizli üsler kurmuş olan Enki ve diğer Anunnakiler insanlıkla olan bağlantılarını bir şekilde sürdürüyorlardır. Kim bilir? Bu konuları detaylıca inceleyeceğiz. Günümüzde Enki'nin insanlıkla olan bağlantılarını birçok spiritüel ve okült hareketin bilgelik öğretisi olarak koruduğunu düşünenler de bulunmaktadır. Enki'nin evrenin derin sırlarına dair bilgelik sunduğu iddiaları onun enerji ve bilinç düzeyinde hala insanlık üzerinde etkili olduğunu gösteriyor olabilir. Yani dünya genelinde kurulmuş olan okült ve ezoterik gizli topluluklar onlarla iletişimde olabilir ve buna kadim bilgi diyebilirler. Günümüzde bu konuda hükümetlerin ve elitlerin neden sessizlik içinde olduklarını ve konuyu sonuna kadar inkar edip itibarsızlaştırdıklarını açıklar. Anunnakiler ve diğer uygarlıkların tanrıları neredeler? Nereye gittiler? Neden kayboldular? Antik dünyada Anunnakiler ve diğer tanrılar insanları eğiten, yönlendiren ve doğayı şekillendiren varlıklardı. Ancak zamanla bu tanrıların kaybolduğuna dair pek çok teori ortaya atıldı. Bunun arkasındaki sır aslında sadece fiziksel kayboluşlarıyla değil, insanlıkla kurdukları bağların bilinçsel düzeyde evrilmesiyle ilgili. Bazı teorilere göre ister Anunnakiler diyelim, ister uygarlıkların üzerinde büyük etkisi olan antik tanrılar diyelim, onlar günümüzden binlerce yıl önce gezegenimizden ayrıldılar ya da belki de dünya dışı bir mekana çekildiler. Bu çekilme gizli organize tüneller, gizli üsler ve gizli yeraltı şehirleri teorisini doğruluyor. Başka bir görüş, Anunnakilerin fiziksel varlıklarıyla değil, enerji ve bilinç düzeyinde bizimle hala etkileşimde olduklarıdır. Bu görüşe göre Anunnakiler insan bilincine nüfuz ederek yükselmiş varlıklar ya da astral düzeydeki rehberler olarak varlıklarını sürdürüyor olabilirler. Bu eski tanrıların kaybolduğu değil, farklı bir düzeyde var olmaya devam ettikleri anlamına geliyor. Bunun bir örneği de Kaskopyalıların öğretisinde bulunuyor. Kaskopyalılar bir zamanlar gezegenimizde insanlara ders veren tanrılar olarak hala bazıları tarafından astral düzeyde insanlıkla etkileşimde bulunuyorlar. Ki kanalımızda birkaç videoları var, izlemenizi öneriyorum. Yeni dünya düzeni ve evrimsel bilincin yükselmesi gibi hareketlerde aslında bu kaybolan tanrıların insanları yeniden yönlendirmeyi amaçladıklarına dair işaretler olarak değerlendirilebilir.
Belki de Anunnakiler zamanın ve insanlığın gelişim süreçlerinde bilinçli olarak geri çekilmişlerdir. Ama şimdi yeniden geri dönmeye ya da farklı bir bilinçsel düzeyde insanlıkla etkileşime geçmeye hazırlanıyor olabilirler. Günümüzde bu varlıkların kaybolmuş olması onların bilinçli bir kararının sonucu olabilir. Zamanın döngüsü ve evrenin yasaları gereği tanrılar belki de yeni bir uyanış dönemi için geri çekilerek insanlığın kendi kaderini çizmesine izin verdiler. Ancak insanlık eski bilgilerinin ve bu varlıkların bıraktığı sembolizmin ardında hala onları arıyor. Kim bilir, belki de tüm bu kayboluş tanrılar yükselmiş varlıklar olarak bir gün geri dönecekler ve insanlığa antik zamanların bilgeliğini yeniden sunacaklar. Şahsen böyle olacağına inanıyorum. Çünkü eğer gelirlerse ve böyle bir gerçeklik oluşursa insanlığın ileri teknolojisi ve kibri onlar için son derece tehlike arz edecek ve bir zamanlar Enlil insanların göklere uzanan binalar yaptığını görüp insanların tanrıcılık oynadığını anlaması sonrasında Babil'de yeryüzüne inerek yaptığı gibi insanlığa büyük bir zarar vermiştir ve bu da yine insanlığı geriletmiştir. Tabii tufan olayındaki payını söylememize bile gerek yok. Dolayısıyla yeniden insanların tanrıcılık oynadığını gördüklerinde yeryüzüne yeni felaketler getireceklerini ve her şeyin yeni baştan ya da sil baştan başlayacağını düşünüyorum. En azından gezegenleri dünyamıza yaklaştığında müthiş doğal fenomenler yaşayacağız. Belki de yaşamaya başladık bile. Son birkaç yılımız kabus gibi geçmedi mi? Çünkü hep böyle oldu. Uygarlıkların birkaç bin yıl yaşayıp yüksek teknolojiye ulaşıp sonradan aniden ortadan kayboluşları zaten her şeyi net bir şekilde anlatmıyor mu? Günümüzde bazı insanlar Anunnakilerin uzaylılar olabileceği ve bir çeşit gizli bir programla insanlıkla temas halinde olduklarını öne sürerler. Oldukça akıllıcadır. Bu teorilere göre Anunnakiler insanlığın biyolojik evriminde önemli bir rol oynamış ve şimdi gizli bir topluluk olarak dünya üzerinde izlerini bırakmaya devam etmektedirler. Bunlar gizli topluluklar veya gelişmiş teknolojilere sahip yeraltı uygarlıkları şeklinde modern zamanlarda varlık gösteriyor. Sonuç olarak Enki ya da Anunnakiler gibi tanrılar bir zamanlar yeryüzündeki insanlıkla doğrudan temasa geçmişti. Ancak zamanla gizli bir varlık ya da yıldızlar arası varlıklar olarak ortalıktan kaybolmuş gibi görünüyorlar. Günümüzde belki de insanları ya da insanlığı yeniden aydınlatmak için geri dönme planları yapıyorlardır. Ya da belki de bir gün gerçek varlıkları ve gizli bilgileriyle insanlıkla tekrar buluşacaklar. Çok mu iyimser düşündüm? Peki bu eski tanrılar neden yeniden döneceklerini söyleyip gittiler? Bu ortak söz veriş nasıl olabilir? Ayrıca bu birkaç kez belirli döngülerde dünyaya gelip gittiklerini anlatmıyor mu? Yani örneğin insan teknolojisinin yükselişinde geçen zaman belki de onların döngülerinde geçen süredir. Atlantis'in yok oluşu, Mu'nun yok oluşu, belki de sıra şimdi bizim uygarlığımızda. Ne dersiniz? Gelecekler mi? Bu gerçekten derin ve düşündürücü bir konu. Ve tarih boyunca pek çok farklı kültür ve medeniyet, tanrıların bir gün geri döneceği veya yükselmiş varlıkların bir zamanlar geri döneceği inancını taşımışlardır. Farklı kültürlerin öğretilerinde de benzer motifler bulunuyor. Eski tanrıların veya yükselmiş varlıkların dünya üzerinde belirli döngülerde göründükleri, insanlık tarihindeki yükseliş ve çöküş döngülerine paralel olarak hareket ettikleri düşüncesi, antik zamanlardan bugüne kadar gelen güçlü bir mitolojik tema oldu. Peki eski tanrıların neden geri dönmesi gerekiyor? Birçok eski kültür tanrıların insanları ilk yaratmaya geldiklerinde belirli bir amaca hizmet ettiklerini ve bir noktada insanlık kendi yolunu bulmaya başladığında tanrıların geri çekilerek insanları özgür bırakmalarının gerektiğini kabul etmiştir. Bu gizli anlaşma veya söz verme düşüncesi genellikle kozmik döngülerle ve evrenin düzeniyle bağlantılıdır. Tanrıların geri dönüşü teması genellikle bir döngünün tamamlanmasıyla ilişkilendirilebilir. Eski tanrıların tekrar geri gelmesi için bir zaman döngüsünün tamamlanması gerektiği inancı birçok inanç sisteminde yer alıyor. Ve unutulmaması gerekir ki onlar bu ilahi sistemin birer parçasıdırlar. Ve elbette ki nihai tanrı değillerdir. Atlantis ve Mu'dan başlayalım.
Eski çağların büyük uygarlıkları insanlık tarihinin ilk yükseliş dönemi olarak kabul ediliyor. Atlantis'in kayboluşu veya Mo'nun yok oluşu insanlık tarihindeki büyük felaketleri, bilinç kaybını ve yozlaşmayı simgeliyor. Bu kayboluşlar aynı zamanda eski tanrıların gizli bir biçimde geri çekilmesinin, insanların bir süre daha kendi yolunda ilerlemelerine izin vermelerinin bir sonucu olabilir. Bu kaybolan uygarlıklar, insanlık bilincinin gelecekteki daha gelişmiş bir evrime ulaşmak için geçmesi gereken deneysel bir aşama olarak düşünülebilir belki de. Bugüne göz attığımızda günümüzde ise insanlık teknolojisinin hızla yükselmesi ve yeni bilgilere ulaşma süreci belki de eski tanrıların döngüsünde yer alan bir başka kritik dönemeçtir. İnsanlık şu an yükselme aşamasına geçiyor olabilir. Teknolojik devrimler, uzay araştırmaları, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlardaki ilerlemeler, eski tanrıların döngüsündeki bir başka açılış ya da geri dönüş ya da son süreci olabilir. Peki bu şu şekilde de olabilir mi? Bu tanrılar aslında dünya veya çevresinde bir şekilde bizleri takip ediyor olabilirler mi? Örneğin Kara Şövalye uydusu, Ay'ın karanlık tarafında yani arka tarafında. Dünyanın derin devlet yönetimlerinde Beyaz Saray veya Pentagon'un altında olabilirler. Tabii bunu Türkiye dahil birçok ülke içinde düşünebiliriz. Ne dersiniz? Bunlar son derece garip görünüyor. Gelin öncelikle Kara Şövalye uydusundan başlayalım. Kara Şövalye uydusu bir süre önce hem bilimsel camia hem de çeşitli gizemli ya da gizemci teorisyenler tarafından çok konuşuldu. Bu uydu bazılarına göre çok eski, insanlık dışı bir teknolojinin parçası ve uzayda terk edilmiş bir izleme cihazı olabilir. Yapılan açıklamalar uydunun 13.000 ila 50.000 yıl kadar eski olduğunu iddia ediyor ve bu da onu gerçekten olağanüstü kılıyor. Bu konuyla ilgili bir videomuz kanalımızda mevcut. Mutlaka izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Kara Şövalye uydusu hakkında inanılmaz derin detaylar sizlere bekliyor. Linki açıklama bölümünde. Devam edelim. NASA'nın kurumsal web sitesinde bile yayınlanmış durumdadır. Bir şekilde ortadan kaldırılmıyor, düşürülmüyor, müdahale edilmiyor ya da edilemiyor. Sizce de bu enteresan değil mi? Şu anda yörüngede bir tanımlanamayan uydu var ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz. Ya da bilinçli olarak müdahale etmiyorsunuz. Birçok kişi bu uyduyu tanrıların izleme cihazı olarak yorumluyor. Belki de bu uydu eski zamanlardan kalan bir kozmik gözetleme aracı veya yükselmiş varlıkların insanları takip etme ve gözlemleme aracıdır. Kara Şövalye'nin nereden geldiği, kim tarafından yapıldığı ve neden hareket etmediği hala açıklığa kavuşmadı. Eğer eski tanrılar ya da yükselmiş varlıklar hala dünyayı izliyorlarsa bu uydu çok uygun bir araç olabilir. Çünkü gözlemleri uzaktan yaparak insanlıkla etkileşime girmemeye karar vermiş olabilirler. Ve dünyanın müdahale etmemesi ve yokmuş gibi davranması da bu teorileri kanıtlar niteliktedir. Tabi ayrıca diğer taraftan Ay'ın arka tarafı da var. Ay'ın karanlık tarafı tarih boyunca bir gizem kaynağı olmuştur. Bu bölgeye insan ayak basmamış, gizli üsler ve yapılar olduğuna dair birçok teori ortaya çıkmıştır. NASA'nın bu bölgeyle ilgili yapılan açıklamalarında pek çok belirsizlik ve gizlilik bulunması, tanrıların ya da başka bir uygarlığın burada bir üs kurmuş olabileceği teorisini destekler nitelikte. Eğer sözde Ay'a gidilebiliyorsa neden arka tarafına da en azından kamera kayıtlarıyla kaydedilmek üzere bir robot uydu gönderilmiyor? Çok mu zor? Ay'ın arka tarafı bunun için en uygun yerlerden bir tanesi olacaktır. Bu üs bir gözlem merkezi olarak işlev görebilir veya daha kozmik bir amaç için kullanılabilir. Ay'ın karanlık yüzü insanlık için neredeyse ulaşılmaz bir bölge olduğu için ya da kasten gidilmediği için bu tür gizli yapıların burada bulunuyor olabileceği daha bir kesinlik kazanır. Bu bölge belki de insanların hala farkında olmadığı kozmik varlıklar ya da yükselmiş uygarlıkların varlığını gösterebilir, hatta kanıtlayabilir. Konunun en önemli halkası derin devlet ve gizli yapılar tarafı da var. Derin devlet teorisi, dünya üzerindeki büyük güçlerin ve gizli yönetimlerin insanlığın gelişimini ve bilincini kontrol ettiğine inanan bir grup insan tarafından savunuluyor. Beyaz Saray, Pentagon gibi önemli yerlerin altındaki yeraltı üsleri,
uzay araştırmalarını yönlendiren gizli organizasyonları barındırıyor olabilir. Pek çok insan burada gizli teknoloji ve uzayla ilgili bilinmeyen araştırmalar yapıldığına inanıyor. Açıklama yapılmadığı sürece bu inanç devam edecek. Eğer eski tanrılar veya yükselmiş varlıklar dünyanın çeşitli yerlerine ve insan uygarlıklarının merkezlerine yerleşmişse bu gizli yönetimler ve yapılar onlara ait olabilir. Belki de bu yeraltı üslerinde tanrılar hala yaşamaktadır veya en azından eski uygarlıklardan kalan gizli bilgi ve teknoloji burada saklanıyordur. Bu tür gizli yapılar belki de insanlıkla ve tanrılarla geçmişteki bir bağ ile ilişkilidir. Çok önemli bir nokta daha var. Detaylarıyla anlatılan Anunnakilerin kendi gezegenleri için altın çıkarma gibi bir misyonları ve gereksinimleri vardı. Belki de şu an modern insanların bunu ustaca yapabileceğini ve kendilerine gönderilebileceğini ya da gönderebileceklerini düşündüler. Çünkü Türkiye dahil dünyanın belirli noktalarında inanılmaz miktarlarda altın çıkarılıyor. Ve devletlere ise çok az, yani %3, %5 gibi pay verip genelde İngiltere kökenli üstlenici firmalar bunları yurt dışına çıkarıyor. Aslında bu son derece düşük payı kabul edişleri bile büyük bir şaibe yaratıyor. Ve götürülen devasa boyutlardaki altının ne olduğuna dair hiçbir haber yapılmıyor ya da bilgi yayınlanmıyor. Yayınlansa bile bu kaldırılıyor. Ki zaten bu altınlar gerçekte dünya ekonomisini çoktan inanılmaz derecede yükseltmeliydi. Oysa ki hiçbir değişim yok. Ayrıca her şey ekonomik bağlamda daha da kötüleşmiş durumda. Bunu herkes biliyor. Şahsi fikrim bu toplanan altınlar direkt onlara gidiyor ve onlar da insanlara bir şekilde karışmıyorlar. Olamaz mı? Diğer taraftan antik efsanelerde tanrıların dönüşü çokça vurgulanmıştır. Enki ve Marduk gibi figürlerin dönüşünü bekleyen mitolojik bir öğreti vardır. Bu tanrıların dönüşü yalnızca bir metafor olabileceği gibi kozmik döngülerin etkisiyle gerçek bir geri dönüş olarak da tasvir edilebilir. Neden olmasın? Eğer bu tanrılar yeniden yeryüzüne geleceklerse neler yaşanabilir biraz düşünmenizi istiyorum. Aslında arkeoloji, bilim ve dini uygulamaların çökeceği kesin olarak görülebilir ama görülemeyen birçok gerçeklik daha var. Ve bu gerçekliklerden biri kutsal kitapların bunları zaten anlatıyor olmaları. Bize farklı aktarıldığı için bizler ayetlerin çoğunu yanlış kavruyoruz ve yanlış anlıyoruz. Hepsi bu. Bakın şu da var. Enki'nin yılansı olduğu da anlatılıyor antik mitolojide. Kendi oğlu olan Marduk ise en son dünyanın ve kendilerinin en büyük kralı olduğunu ilan etmişti. Hatırlarsınız. Gelecek olan antik tanrıların başında Marduk mu olacak? Marduk'un babası olan Enki bir reptilyan yılansı varlıksa kendisi de öyle olmaz mı? Ve bir gün karşımıza çıktıklarında ne göreceğinizi sanıyorsunuz? Akpak, Melake gibi varlıklar mı göreceğiz? Göksel oldukları kesin ama İnsan oldukları kesin değil. O an neler olacak? Düşünmekte ve tarihi mitolojiyi, hatta kutsal kitaplardaki anlatıları oturup yeniden değerlendirmek ve çok daha iyi anlamak gerekiyor. Zaten her şey anlatılmış. Bir sonraki videomuzda dünyayı saran yılan sembolizminden ve yılan tanrılar dosyasını açacağız. Sakın videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Pazar günü yayınlayacağım. Ve şimdi binlerce yıl sonra bu antik tanrıların sözleri hala kulaklarımızda çınlıyor. Enki, Marduk ve onların yoldaşları bilgeliklerini ve güçlerini bizimle paylaşırken dünyadan sessizce ayrıldılar. Fakat sadece bir gün geri döneceklerine dair verdikleri o söz her geçen yüzyılda içimizde bir bekleyiş olarak büyümüş durumda. Bizimle birlikte onları gözden kaybolmuş değil, sadece zamanın derinliklerine çekilmiş birer gölge gibi hissetmemiz mümkün. Ve bu bekleyiş sonunda bir gün, belki de çok yakında, kozmik döngü tamamlandığında onların gizli varlıkları, belki de gizlenen uydularda, ayın arka yüzünde, derin devletin korunaklı odalarında ya da gizli yeraltı üslerinde bizleri izlemeye devam ediyor olacaklar. Efsane yalnızca anlatılan bir hikaye değil, yaşanan bir bekleyiş de olabilir.
Dünya üzerindeki gölgeler ışığa doğru harekete geçtiğinde yılanların öyküsü nihayet gerçekleşecek gibi görünüyor. Ben Volkan Çelik, gizemleri birlikte ortaya koymaya ve üzerinde yorumlaşmaya, gözlemlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Mitoloji ve tarihi, hatta kutsal kitapları elinizden geldiğince incelemeye ve anlamaya devam edin arkadaşlar. Yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın.